Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden Salı 23 Nisan 2023. Pazar günü hatırlıyorsanız bir video hazırladım sizlere. İsmi başlık olarak Gurbetçi Türkiye'de isyan etti, bu tuzaklara dikkat diye yazmıştım. O videonun altına çok çeşitli türlü yorumlar geldi. Çok arkadaşlarımız, abilerimiz teşekkür etti onları uyardığım için. Tabii ki Sıla yoluna ilk defa gidecekler var. Yolları tanımıyorlar. Yollarda neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorlar. Yolların kurallarını bilmiyorlar. Onun için tabii ki bu videoları hazırlıyoruz. Arkadaşlar, ondan sonra o videoda söylemiştim. Instagram'dan bana arkadaş olabilirsiniz. Bozdoğan 1967 yazdığınız zaman bana oradan da arkadaş olup ulaşabilirsiniz. Ben o videoda bunu da söylemiştim. Ondan sonra bu konuşmanın üzerine Almanya'dan Hüseyin Kartal abim bana ulaştı. Murat dedi, kardeşim dedi, çok teşekkür ederim ve hemen biraz sonra size okuyacağım kendisi neler yazdı. İletişime geçtik beraber, bana yazdı neler olmuş, neler bitmiş yolda, bakın başına neler gelmiş, Türkiye'de gelmiş başına. Bana yazdı, ona hemen biraz sonra geleceğim ama o videonun altına daha başka yorumlar geldi. Bakın arkadaşlar, bilmiyorum, belki okumuşsunuzdur. Vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin başına neler geliyor. Mustafa Kereoğlu, 1865 ismi. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'a, Avrupa'da dişçiye gittim. Daha önce dolgu olmuş, dişimde sıkıntı oldu, bir baktırmak istedim. Orada dişçide sohbet ederken ağzımdan kaçırdım. Yurt dışından geldiğime bana daha önceki dolgu yapılmış diş için 5.800 TL aldı. Yani dediğimiz gibi gurbetçiler her konuda farklı fiyat uygulamaktalar. Sağlıkta olsun, ota bakımda olsun, her konuda, yani sağlıkta olsun, ota bakımda olsun, her konuda biz de, ne kadar memleketimiz desek, vatanımız da desek, onlarda merhamet kalmamış şimdiden. Hoşça kalın. Yurt dışında yaşayan bir insan olarak böyle programları izliyorum ama inanın hiçbirisi sizinki kadar zevkli ve neşeli, bilgi ve bildirim yönünden zengin değiller maalesef. Elinize, emeğinize sağlık. Orhan Yalnız yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Bütün yorumlar için teşekkür ediyorum. Unutmadan bunu da söyleyeyim. Mr. Mystic 1979, alışveriş ettiğim yerlerde sadece etiket olan yerlerden alıyorum. Seyyarcılardan kesinlikle hiçbir şey almıyorum. Sebebi sadece soyulmamak. Bir de evet, TR'de kaç ülkeden insanlar yaşıyor ama sadece onlar soygunluk yapmıyor. Türkler de yapıyor, her zaman haberlerde gördüğümüz gibi. Arkadaşlar, çok yorum geldi. Hepsini okuyamayacağım. Ama içinde birkaç tane var. Muhakkak onları okumam lazım size. Evet, Yusuf Dilek 289. Geçen yaz tatilinde, bakın arkadaşlar, Sıla yolu. Kayseri'den Nevşehir istikametine gidiyordum. Kayseri çıkışında benzinliğe ihtiyaç molası vereyim dedim. Beyaz Ford marka Türkiye plakalı. Beyaz Ford marka Türkiye plakalı peşimden benzinliğe girdi. Tam da arabadan inecektim. Arabasının camlarını açan bir kişi, yanındaki bayan gayet süslü püslü, beni tanıyormuş gibi, abi hoş geldin, sefa geldin. Ukalalık yapmaya, samimi konuşmaya başladı. Sen kimsin, seni tanımıyorum dedim. Arabanın plakasından geldiğim şehri bilmiş olmasından olmalı ki, ne o beni tanımadın mı, ben falanca filanca restoranın sahibiyim. Yani Almanya'dan. Ben de ters tepki alınca, Berlin'e gelince kim olduğumu görürsün demez mi? Hemen oradan uzaklaştık. Bir sonraki benzinliğe girdik. Orada olayı anlattım. İyi ki tuzağa düşmemişsin dediler konuşmasında. Az da olsa Balkan göçmen olduğunu fark ettim. İyi pazarlar. Teşekkürler yorum için. Arkadaşlar, çeşit çok yorum geldi. İsterseniz sizler de bakabilirsiniz o videonun altından. Pazar günü yayına vermiştim. İsmi tekrar söylüyorum. Gurbetçi Türkiye'de isyan etti. Evet.
Nerede olursanız olun yakıt alırken pompacının yanında durun. Arkadaşlar bu da çok mühim. Biber 66 yazıyor. Pompacının yanında durun. Bulunun ki Sırbistan'da yakıt koyarken, bakın arkadaşlar, sırf Türkiye değil, Sırbistan, Bulgaristan, Macar, Avusturya, her yerde oluyor böyle olaylar. Yakıt koyarken yakıt deposuna pislik atıyorlarmış motor arıza yapsın diye. Yakıtlarınızı da büyük benzinliklerden alın, mümkün mertebe lavaboya, yani WC'ye giderken, markete giderken, yemek yemeye giderken mutlaka aracın yanında bir kişi beklesin. Yani arabanızı yalnız bırakmayın arkadaşlar. Gece uyurken bir kişi uyumasın, lastikleri patlatmaları için mümkün mertebe mola verirken kalabalık yerlerde durun ve etrafa bir göz atın, etrafa bir kolaçan edin, uyumak için de kalabalık yerlerde uyuyun. Arkadaşlar bunları biliyorsunuzdur, devamlı her videolarda söylüyorum. Pompaların yanında uyumaya bakın, video kameraların yakınlarında olsun. Biliyorum oraları sesli oluyor, aydınlık oluyor lambalardan, ama oraları daha garantili. Ama şöyle arka tarafa gidelim, orası sessiz, karanlık dersen, işte oraları tehlikeli. Ne yapıyorlar? Arabanın lastiğinin havasını indiriyorlar. Lastiğe bir zarar veriyor. Arabanın altına girip bir kablo çekiyor. Böyle zarar veriyorlar. Ondan sonra yollarda mağdur kalıyorsunuz. Çekici geliyor, çekiyor ve istediği fiyatı zaten mecbursun vermeye. Ne pazarlık yapacaksın? Mecbursun. Arkadaşlar geliyorum Hüseyin abinin bana yazdıklarına. E, Bana şöyle bir iletişimde oldu. Sevgili Murat, sizi candan kutluyorum. Ben Almanya'da yaşayan, yaş olarak sizden büyüğüm. Benim ismim Hüseyin Kartal. Anlamış olduğunuz sıla yoluyla bilgiler hepsine katılıyorum. Bu değerli bilgileri insanlara anlattığın için şükür, konuyu çok önemsiyorum. Edirne İstanbul arasına gurbetçiler çok dikkat etsinler. Nedeni, beni de üçüncüye soydular. Bir park yerinde kamyonlar da vardı. Gurbetçilerde gece oldu, Edirne İstanbul arası. Arkadaşlar bu yazıdan sonra ben Hüseyin abiye tabii ki cevap verdim. Hüseyin abi hatta bana polis raporlarını bile gönderdi. Türkiye'de oluyor bu olay. Sevgili Murat, bu olay bizzat benim başıma geldi Çatalca'da. Çatalca'da oluyor. Gece uyurken o zaman başka arabaları da soydular. Fransa plakalı, Almanya plakalı, yani gurbetçileri burada bir park yerinde arabanın camını kırıp eşyalarımızı çaldılar. Gece geç kimse bu Edirne İstanbul arası durmasın, dikkat etsin. Bu benim olayı anlatabilirsin, yayınlayabilirsin. Ben Almanya'nın Nürnberg'den yazıyorum. Tabii ki bu olay da bizim ihmalimiz. Otellerde kalsaydık böyle bir şey başımıza gelmezdi. Bu tutanaklarda gördüğün gibi, selam ve saygılar. Ondan sonra ben daha detaylı sordum. No, yani neler çalındı diye. Arkadaşlar en mühimi olan zaten tamam, para gitti ama pasaport, ehliyet, kimlik, bu giderse bu çok kötü. 4.000 euro çantamızın içindeydi, bir altın bilezik, pasaportlarımız. Bakın, pasaportlar çalınıyor. Ne yapacağım? Pasaport çıkartman lazım. Yani şükür Türkiye'de Türk vatandaşıysa tabii ki çıkartır ama zaman alır. İşte. Gece saat 2'de oluyor. Camı kırıyorlar. Uyku sersemliğinde ne olduğunu anlayamadık. Biz kendimize geldiğimizde iş işten geçmişti. Bu yattığımız yer büyük bir park yeriydi. Benzin istasyonu değildi. Çatalca'da kamyonlar, arabalar, büyük bir parktı. Biz gurbetçiler arabayla evimizde çıktıktan sonra bundan sonra her yerde dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlar böyle yerde durursanız da tabii insan yoruluyor giderken, mola vermemiz lazım. Durun. Yalnız biraz evvel dediğim gibi kamera varsa, benzin istasyonunda duruyorsanız aydınlık yerde durun. O imkan yoksa muhakkak birisi nöbet tutsun. Yani 1 saat 2 saat, ondan sonra o uyusun, başkası nöbet tutsun. Yani gerçekten arkadaşlar durum ciddi oluyor ve biliyorum bu sene de olacak. Maalesef bu sene olacak. Biraz evvel konuya şöyle aceleden girdim, pasaport. Arkadaşlar hepsini aynı çantanın içine koymayın. Ve böyle bir yerde kalırsanız o çantayı
koltuğun altına bir yere sıkıştırın. Yani ayaklarınızın üzerinde durmasın. Geçen sene de aynı olay bir abimizin başına gelmişti. Hatırlıyorsunuzdur. Onun da videosunu çektim. Hatta bana resimlerini göndermişti. O bana ulaştı. Murat dedi, başımıza böyle böyle bir şey geldi Sırbistan'da. Orada Opel bir arabaydı. Plaka milaka yoktu. 3 kişilerdi. Olay şöyle olmuştu. Lastiğini patlatıyor birisi anında. O an hemen birisi camı kırıp, tabii ki bunlar bunu yapmadan evvel bir bakıyorlar arabanın içine. Maalesef orada da hanımefendinin dizlerinin üstünde çanta vardı. Çantayı alıyorlar, kaçıyorlar. Abimiz arkasından arabayla gidecek ama tekerlek patlak. Nereye gidiyorsun ki? Plaka yazacaksın. Neyi yazıyorsun ki? Plaka yok ki. Arkadaşlar işte onun için yani çok 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 dikkat edelim. Geçen videoda da söyledim. Parfüm satmak istiyorlar, bal satmak istiyorlar. Hatta benim başıma geldi. iPhone satmak istiyor, altın künye satmak istiyor. Ben yola çıkmışım. Benim gördüğüm tek şey hedefe ulaşmak. Ben orada ne iPhone istiyorum, ne altın istiyorum, ne bir şey istiyorum. Arkadaşlar, yanınıza yaklaştırmayın bile. Benim başıma geldi. Macaristan'da bana zorla iPhone satacak. İstemedim. İkinci adam geldi. Üçüncü adam geldi. Murat Bozdağ'ın yalnız. Yalnızım arkadaşlar. Kamyonların arasındayız. Altımda BMW M4. He? Arabaya atladım. Bırakın dedim ya, istemiyorum dedim. Arabaya atladım. Ta parkın en son öbür tarafına gittim. Arabadan indim. Bir şeyler atıştıracağım. Bir şey yiyeceğim. Bir şey içeceğim. Yani ihtiyacım var. Baktım gene geliyorlar. Ta parkın öbür tarafına yavaş yavaş geliyorlar. Arkadaşlar oradan ondan sonra arabaya bindim. Ta öbür benzinliğe gittim. Orada durdum. Orada ihtiyaçlarımı gördüm. Yani bilhassa yalnız olanlar için dikkatli olun. Gerçekten kimseye güvenmeyin. Bana bazıları diyor ya sen ne ödeleksin. Ödelek olayım kardeşim ama ödelek olduğum için bakın şimdiye kadar Holz anfassen, İsviçreliler diyor Holz anlange, yani tahtayı elle şans getiriyormuş. Şimdiye kadar başıma bir şey gelmedi şükür. Ama ben giderken çok dikkatli oluyorum ve yaş ileride de arkadaşlar, yani buradan arabaya bindikten sonra hayda ta Edirne'ye kadar durmadan da gitmiyorum. Biliyorsunuz, beni takip edenler de biliyor. Ya Sırbistan'da kalırım, ya Macar'da kalırım, bir otelde kalırım, dinlenirim. Yemeğimi yerim, duşumu yaparım, uykumu uyurum, dinlenirim, öyle yola devam ederim. Arkadaşlar böyle, bundan sonra böyle benim de yaşım 60'a geliyor, yani az kaldı. Tabii ki diyeceksiniz ya sezonda nerede kalıyorsun? Oteller dolu. Arkadaşlar inanıyorum ve hak veriyorum. Onun için mümkün olursa birisi nöbet tutsun. Mümkün olursa nöbet tutsun. Yalnız mısın? Yalnız mısın? Bak. Otobanda yakın, otobanda otel bulamadın, yakınında bulam. O zaman gir bir şehrin içine, kapalı parka koy arabanı. Beyefendi gibi orada otelde kal. Şehirlerin içindeki otellerde yaz sezonunda da arkadaşlar yer oluyor. Ama tabii ki hemen otoban yanında, o büyük otellerde, Türk otellerinde yer kalmayabilir. Normaldir. Çünkü kaç bin kişi gidiyor. Kaç bin kişi gidiyor. Geçen sene milyonun üzerindeydi, yanlış hatırlamıyorsam. Yani Türkiye'ye giriş yapıldı, arabayla giriş yapıldı, milyonun üzerindeydi. Tabii ki otellerde olacak ama şehirlerin içine girdiğiniz zaman Beograd olabilir, Zagreb olabilir, Niş olabilir, herhangi bir yerde. Yani şimdi öyle gurbetçilerimiz var ki ta İngiltere'den gidiyorlar. Otellerde kalın, daha garantili. Arkadaşlar 14 dakikayı geçti. Hüseyin abime çok 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 teşekkür ediyorum. Sizler de böyle bir şey yaşadıysanız bana yazabilirsiniz. Buradan yazabilirsiniz, yorumlardan, Instagram'dan yazabilirsiniz. Bozdogan 1967 orada ismim. Bana arkadaş olup oradan yazarsanız, iletişime geçerseniz, başınıza bir şey geldiyse böyle yazarak veyahut da benimle beraber video yaparak. Video yapmak için arkadaşlar sizin bir telefonunuza ihtiyacınız var. Yani karşılıklı böyle canlı yayın yapar gibi yayın da yapabiliriz. Ben size soracağım, siz cevap vereceksiniz. Böyle bir yayın da olabilir.
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yola çıkacak arkadaşlara şimdiden hayırlı yolculuklar. Sıla yolu yavaş yavaş başlıyor. Yavaş yavaş başlıyor. Bilhassa emekli abilerimiz şimdi Nisan'da arkadaşlar yollar var ya dolu. Yollar dolu. Bakın gümrükleri takip edin kameralardan. Abilerimiz, ablalarımız, emekli olanlar şimdiden gitmeye başladılar. Tabii ki Haziran, Temmuz o zaman biz normal işçiler Haziran, Temmuz çocukları olanlar tabii ki gidecek. Yine 15 dakikaya geçti. Çenem açıldı. Kusura bakmayın. Hepinize hayırlı yolculuklar. Şimdiden hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın Murat.